Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kızarmış ciğer saldırısına ve bu saldırıya karşı yapılacak olan en iyi savunmaları konuşacağız. Yanlış saldırı yapıldığı zaman nasıl değerlendirileceğini konuşacağız. Özellikle Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'na katılacak olan çocuklarımızın, öğrencilerimizin bu videoyu dikkatlice izlemesini tavsiye ederim. Mutlaka karşılarına gelecektir. O halde başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil C4 meşhur İtalyan fili geldi ve F7 piyonuna saldırdı. Tek başına olduğu için bunu alamıyor çünkü bizim şahımız bunu koruyor. Bunu dipnot olarak belirttikten sonra eğer beyazlar burada at G5 yaparsa bunun adı kızarmış ciğer saldırısıdır ve sadece şahın koruduğu F7 piyonuna at ve fil ikisi birlikte saldırıyor. Bu piyonu korumak için önlem alması gerek siyahların. Burada vezir E7 gibi bir hamle işe yaramaz çünkü vezir pahalı bir taş, ucuz bir taşı koruduğu zaman siyahlar buradan zararlı çıkar. Çünkü at ve fil aldı, vezir verdi. Yani toplamda 3 daha 6 puan aldı ve 9 puan verdi. Vezir E7 hamlesi işe yaramaz. Fil E7 daha korkunç bir hamle çünkü fil E7'den sonra at F7 yine alır. Bu sefer vezir sıkıştığı için siyahlar veziri kaybeder. Basit gelebilir ama arkadaşlar kızarmış ciğer saldırısını özellikle 7-8 yaş grubunda bu saldırıdan kurtulmaya çalışırken öğrencilerimiz bu tip hataları yapmakta. At F7'den çatalı önlemek için siyahlarla yapacağımız hamleye özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü E4'ü E5 ile karşıladığımız hamlelerinde E5 sürüşünü doğru zamanda yapabilmek siyahlara avantaj sağlayacaktır. Buradaki D5 sürüşü filin yolunu kapattığı için artık at F7'den çatal yapamıyor. Çünkü bunu şahla basitçe yeriz. Burada D5 sürüşünü yaptıktan sonra D5 sürüşünün aynı zamanda tempo hamlesi olduğuna dikkat edelim. Çünkü filin yolunu açtı ve merkeze piyon getirdi. Siyahlar tempo yaptı ama beyazlar az önce aynı taşıyla 2 kere oynayarak tempo kaybetti. Burada beyazların 2 tane seçeneği var. Piyonla almak ve fille almak. Fille alırsa bu büyük bir hata arkadaşlar. Çünkü beyazlar saldırı yapıyorken taşları değişmemesi gerek. Saldırı yapan taraf taşları değişirse tüm saldırısı biter ve aslında siyahlar gördüğünüz gibi kontra atak çıkar. Kaleye saldırdı. Kale kaçınca fil de tempo ile gelişti. Hem oyuna girdi hem kaleye batarya yaparak saldırdılar. Bu yüzden fille almak D5'i doğru değil. Doğru olan devam yolu piyonla almak. D5 piyonla alındığı zaman şuna dikkat etmemiz gerek. Filin yolunu geçici olarak kapattık. Artık at F7'den çatal yok. Buradaki ana devam yolu at A5 gelip saldıran fili püskürtmek. Şah çektiği zaman tempoyla şahı kurtarmak. Neden tempo diyorum? Çünkü file saldırıyoruz. Burada fil kaçtıktan sonra da atı püskürtmek. Hatta fil B5'e karşılık B6 sürüşünden sonra vezir F3 gibi bir hamle var. Bunların hepsini ilerleyen videolarımızda inceleyeceğiz. Bugün daha çok yapılan hatalar üzerinde duracağız. Örneğin burada siyahların at D5 hamlesini yapması mümkün gibi görünüyor. Çünkü at D5 karesini 2 taşla tehdit ettik. Beyazlar bir taşla koruyor. Rahatlıkla alabiliyormuşuz gibi görünüyor. Ama beyazların ince bir tuzağı var. At F7 yine de çatalı yaptı. Şah F7, vezir F3 hem gelişim hem de tempo yaptı. Ata da şaha da istekte bulundu. Eğer şah kaçarsa az önce buradan feda ettiği atı rakipten kazanacak. Eğer 8'e değil de merkeze doğru kaçarsa kendisini oldukça tehlikeye atmış oluyor. Atı korumak için beyazlar da hem gelişim hem de tempo yaparak D5'teki ata güçlü bir saldırı yapabilir. O yüzden D5 piyonunu atla almak yerine siyahlarla fili püskürteceğiz. Fil kaçtıktan sonra atı püskürteceğiz. At da kaçtı. Bakın artık F7 bir tehdit kalmadı ve beyaz taşlar kendi taşlarıyla defalarca oynayıp zaman kaybetti. Zaman açılışta çok önemliydi. Özellikle açık açılışlarda. Burada artık merkez piyonu ilerletip atı etkili yerinden kovabiliriz. At kaçtıktan sonra vezir de hem D5 piyonunu aldı hem de ata saldırdı. Daha sonra siyahlar daha iyi konumda diyebiliriz. Çünkü gelişim olarak siyahlar oldukça önde. Hazırın saldırısını durdurdu ve püskürttü. Kızarmış ciğer saldırısı ve buna karşı savunma hamleleriyle ilgili daha başka devam yolları var.
Bunları ilerleyen videolarımda anlatacağım arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.